Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok değişik ve güzel çanta sapı yapımı göstermek istiyorum. Malzemelerim kağıt ip ve 4,5 numara tığ, bir de çanta sapım için aparat. Kağıt ipimi tek kat olarak kullanıyorum. Aparatıma direkt olarak başlayacağım. İpimi parmağıma doladım. Şöyle tuttum. Aparatımı da ipimin önüne koydum. Tığımı aparatımın içinden batarak şöyle ipi çektim. Bir sık iğne yaptım. Şu başladığım ipi altta aparatımın metaliyle birlikte tuttum. Şu ilkinin dışında 6 tane daha aparatıma sık iğne yapıyorum. İlkini saymıyorum. Bakın bu ipi de şöyle sıkılaştırdım. Yine ipimi aldım. Tığımı aparatımın içinden geçirdim. Arkadan ipimi aldım. 3. Yine aynı şekilde tığımı aparatımdan geçirdim. İpimi arkadan aldım. 4. 2 tane daha yapıyorum. 5 ve son bir daha aparatımdan geçirerek ipimi çektim. Sık iğne 6. İlk başladığımla birlikte bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. 7 sık iğneden elde ettiğim tepe sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir zincir çekiyorum ve şöyle arka taraftan bir sıra sık iğne gidiyorum. Her tepeden bir sık iğne örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, bir de buradan bu tepeden 6 tane sık iğne tepem oluştu. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buradan itibaren tekniğimizi uygulamaya başlıyoruz. Bakın şöyle ipimi çektiriyorum. Daha ince bir tığ ile bakın şu ipler bize gerekecek. Şöyle genişletiyorum. Sadece ilk sırada buna ihtiyacım olacak. Kolay batabilmek için. İlkine dokunmadım. Sebebini söyleyeceğim. Bakın 1, 2, 3. Bir sonraki 4 ve şuradakinde yine ince tığla şöyle çektirerek 5. Şimdi bu teknikte bakın şu tepelerin ilk ipleriyle şu alttaki iplerin içinden tığımı batarak örüyorum. Bakın üstte tepenin ipi, altta da bu ip. Üstte bu tepenin ipi, altta da, yani sürekli şu iki ipi içinde. Hemen görelim bakın. Sıranın sonuna geldim. Tığım burada. Şimdi geriye dönüyorum. Bakın şu ilk ilmeğimin geldi. İlmeğe batmıyorum. Şu şekildeyim. Geriye dönüyorum. Bakın yanındaki ipin tek katına battım. Bir de alttaki şu ipe battım. Toplam 3 tane ipim var tığımda. Şöyle bakalım. 1, 2, bir de ilmeğim 3. Bir sonraki şu ve şu iplerden batacağım. Tam altındaki ip. Burada şu ve şu ipten alacağım ve bu şekilde devam edeceğim. Bakın battım. İpimi aldım.
yukarıya çektim. Yine ipimi aldım, sık iğne. Hemen yanındaki ipe ve alttaki biraz önce genişlettiğim ipin içine. Bakın bu şekilde. İpi doladım, yukarıya çektim, sık iğne. Yine bakın şu ve tam altındaki şu ipim. İpimi aldım, yukarıya çektim, sık iğne. Yine devam ediyorum bakın. Hemen şurada sık iğneyi yaptığımda bakın şu ipin ilk hemen yanındaki ve alttaki ipimin içine batıyorum. Önce ikisinin içinden ipimi çıkardım, sonra da sık iğne yaptım. Şimdi burada bakın bir tane daha ipim var. Şunu şöyle yana şöyle çektirirsek bir tepemiz daha var. O tepenin bakın bu üstteki ipi, bu da alttaki ipi. Yine ipimi tığımla aldım. Önce ikisinden, sonra da şu ikisinden çıkardım. Şimdi sayalım. Bakın şu kenar. Şöyle çektiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tepe. 6. tepemi şurada bakın hemen şu ipimle. 6. tepe tekrar gösteriyorum. Bakın şuradaki ipten, şunun devamı olan ipime batıyorum. İpimi aldım. Önce sadece onun içinden, o battım ilmeğin içinden çektim. Yine ipimi aldım. Her ikisinin içinden çektim. Şimdi bakın şöyle tuttum ve çevirdim. İpi şöyle alta alalım, daha net görünsün. Şimdi bakalım. Artık burada tepelerimiz belli. Şimdi hemen bu ilmeğimin yanındaki ilmek, bu tepem, altta da şu ilk ipim. Şöyle gösterelim. Şu iki ip içinde. Devamındaki şu ve hemen altındaki ip. Bakın artık gittikçe belli oluyor. Şu ve şu ipin içinden. Yine sırada şu ve şu ipimizin içinden. Şunu şöyle yatırınca bir sonraki de şu iki ipimin içinde. 1, 2, 3, 4, 5, bu da 6. Bakın şöyle döndüm. Hemen yanındaki şu ilmeğimin bulunduğu tepe değil, yanındaki tepe var ve altındaki ipin içinden geçirdim. Önce ipimi alıyorum. Bu iki ipimin içinden geçiriyorum. Tekrar dolayıyorum ve bu ikisinin içinden. Bir sonraki yanındaki tepe ve altındaki ipe batıyorum. Bakın. Yine ipimi tığıma aldım. Önce bu iki ipimin içinden, sonra da buradan sık iğne bu iki ipin. Yine bakın. Şu bir sonraki tepemin ipi, bu da alttaki ipim. Yine ipimi aldım. Önce ikisinin içinden, sonra da ipimi tığıma doladım, sık iğne. Devam ediyorum sırayla. Sıradaki tepem bu, altındaki ipi de bu. Şu parmağımla da destek alabilirim parmağımda. Bu iki ipin içinden ipimi çektim. Sık iğne. Şimdi şunu şöyle yatırdım. Buradaki son tepemi görebilmek için. Bakın ipi bu. Alttaki ipi de bu.
İpimi doladım, 2 ipin içinden çıkardım. Tekrar doladım sık iğne. Şimdi bakıyorum, şu ipi kenara yatırdım. 1, 2, 3, 4, 5 tepem var yine. 6. tepem, bakın belli, şurada şu yatırdığımız ip zaten şöyle hafif dik duruyor. Bu ipe batıyorum. İpimi doladım. Önce o ipin içinden çektim. Tekrar ipimi tığıma doladım. İkisinin içinden çıkardım. Bakın bu şekilde dönmüyoruz. Bu çok önemli. Bu son işlemden sonra tekrar bu şekilde. Ve yine hemen bu tepemin yanındaki tepeden başlıyorum. Bu alttaki, yine gösterelim. İlk tepem, alttaki ipi bu. Bir sonraki tepem, altta hemen şöyle tığ batınca ipi bu. 3. tepem, alttaki ipi bu. 4. tepem, alttaki ipimiz bu. Birer katları sadece. Şurayı yatırıyorum, bakın son kenarı. 5. tepem bu, alttaki ipi bu ve 6. tepemi de şu kenar ipten örüyorum. Battım yanındaki tepeye ve alttaki tepeye, ipimi doladım, çektim, yine ipimi doladım, sık iğne. Devam ediyorum. Bir sonraki tepe ve alttaki ipe battım. İpimi dolayıp çektim. Bir daha doladım, sık iğne. Yine bakın, bir sonraki tepe tığımı battım. Alttaki ipinin içine de battım. İpimi doladım, çektim. Bir daha doladım, sık iğne. Sıradaki tepeye ve alttaki ipine battım. İpimi doladım, çektim, bir daha doladım, sık iğne. Kenardaki bu tepemi de unutmuyorum. Battım, alttaki ipiyle birlikte çektim. Yine ipimi doladım, sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane tepem oldu. 6. tepemi, bakın şu ipin içinden şöyle parmağımla destek alarak tığıma ipi geçirdim. İpimi doladım. Önce sadece o ipten, ilmekten geçirdim. Sonra da ipimi doladım her iki ilmekten. Yine şöyle çevirdim. Ve aynı şekilde bakın, yandaki ilk tepe değil, burası değil, bakın bu tepe değil. Buradan ilmeğimi, ipimin geldiği tepeden değil. Hemen yandaki tepe ve altındaki ipe battım. Doladım, çektim. Yine doladım, sık iğne. Bir, 2, 3, 4, 5 tepe, 6. tepem. Şuradaki ilmeğim, battım tığımı, ipimi aldım, içinden çektim, bir daha ipimi doladım, sık iğne. Yine döndüm, bakın. Aynı şekilde hemen yanındakinden başladım.
Yine döndüm ve bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Evet, şimdi bakın yeterince ördüm. Ben istediğim uzunluğa geldim. Bakın şöyle çok güzel, çok fazla esnemeyen, çok tok, sıkı bir çanta sapı. İsterseniz güzel bir tokayla müthiş bir kemer olur. Harika bir model bu. Şimdi bir sıra daha tekrar gösterelim. Bakın. Döndüm. Hemen iki ipin içine battım, aldım, sık iğne. Yine yandaki tepeden her iki ipe battım, aldım, sık iğne. Bakın yine hemen bir sonrakinin her iki ipine battım, aldım, sık iğne. Yine bakın sıradaki her iki ipin içine battım, aldım, sık iğne. Şöyle yana yatırdım, sıradaki her iki ipin içine battım, aldım, sık iğne. 2 4 5 tepeyi yaptık. Şimdi 6. tepede şuradaki ipten ipime battım. Önce ipimin içinden, sonra da yine ipimi tığıma doladım. Her iki ilmeğin içinden çektim. Şimdi son sırada bakın döndüm şu şekilde. Aparatı şöyle koydum. Yine aynı işlemi yapacağım, ancak aparatın içinden de tığımı geçireceğim. Bakın şu hemen yandaki tepenin ipi ve alttaki ipe battım. Tığda 2 ilmeğim var. Aparatın içine de battım. İpi doladım. Önce aparat ve 2 ilmeğin içinden, sonra da şu 2 ilmeğin içinden sık iğneyi yaptım. Yine aynı şekilde bir sonraki bakın tepenin ipinden, alttaki tepenin ipinden, bir de aparatın içinden battım. İpi aldım. Önce aparatla bu iki ipin içinden geçirdim. Yine doladım, sık iğne. Devam ediyorum yine. Şöyle aparatı kaydırayım görünsün diye. Bir sonraki tepe ve alttaki ipin içine battım. Aparatı içine de battım. İpi aldım. Tekrar ipi doladım. Sık iğne. Şöyle bir sıkılaştırıyorum aynı zamanda. Yine bakın bir sonraki tepenin ipi ve alttaki ipine battım. Aparatın içine de battım. İpimi aldım. Çektim. Aparat ve 2 ipin içinden çektim. Şimdi tekrar aparatın üstünden ipimi dolayıp sık iğne yaptım. Aynı şekilde son tepemin, bakın şunu yana çekeyim. Son tepemin 2 ipine battım. Yine aparatımın içine battım. İpi aldım. Önce o 2 ip, aparat ve 2 ipten çektim. Üstten doladım. Sık iğne. Ve son olarak da şu yandaki ipe, 6.'yı yandaki ipe battım. Yine aparatın da içine battım. İpi aldım, aparat ve yandaki ilmekten çektim. Tekrar ipimi doladım. Bakın. Buradan da çektim ve yine sık iğne yaptım. Şimdi bundan sonra bakın hazır. Şu şekilde göstereyim. Bu tarafa da monte ettim. Şimdi bundan sonra burasını kesip ipimi buradan geçirerek tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, çanta sapı modelim bu. Şöyle bakın yakından göstereyim. Çok güzel. Her iki tarafı aynı, kenarları çok düzgün bir model bu. Bugünkü videom
Bu kadar. Modelim bu. Umarım çanta sapı modelimi beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, hoşça kalın.